Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Size Isparta'dan merhaba demek istiyorum. Isparta'ya gelinir de gül reçeli yapılmaz mı? Biz de evet gül reçelimizi yaptık. Çok şükür. Kışın afiyetle yiyeceğiz. Kıvamını gördüğünüz gibi bu şekilde oldu. Rengi, kokusu muhteşem oldu. Videonun sonunda tadım testi var. Vaktiniz olursa izlersiniz. Şimdi tarifimize geçelim. Öncelikle tenceremize içme suyu alıyoruz. Klorsuz içme suyu. Burada ölçü vermeyeceğim. Ölçüleri açıklamalar kısmına ayrıntılı olarak yazacağım. Çünkü benim 600 grama yakın gülüm vardı. Malzemeler sizi yanıltmasın. Ben sizin için ayrıca gramaj ölçüleri vereceğim. Bu görmüş olduğunuz gül mayası, gül reçeli yapmak için gül mayası olmazsa olmaz. Bunun tarifini de ayrıntılı olarak izlemek isterseniz açıklamalar kısmına koyacağım. Gül mayası gerçekten gül reçelinizin ne kadar lezzetli olduğunu gösteren bir teknik. Bazı tariflerde gül mayası yapmadan yapıyorlar. Saygı duyarım ama gerçekten bu tarif muhteşem oluyor. Ben 7 gün buzdolabında beklettim. Kaynayan suyumuzun içerisine gül mayamızı koyuyoruz. Eğer isterseniz bu gül mayanızı buzdolabı poşetlerine porsiyon porsiyon koyup dondurabilirsiniz. Veya buzdolabınızın dip köşesinde uzun süre 6-7 ay dayanabilir. İhtiyacınız oldukça kullanırsınız. Güzelce karıştırıyoruz. Gördüğünüz gibi suyun içerisine girer girmez gül yapraklarının rengi beyazlaştı. Neden? Rengini suya verdi. Kokusunu suya verdi. Gördüğünüz gibi rengi hemen pembeleşti. Kapağını kapatacağız. Mutlaka pişirme süresince sürekli kapağını kapalı tutun. Kaynamaya başladıktan sonra 10 dakika yapraklarımızı pişiriyoruz. On dakikanın sonunda yapraklarımızın pişip pişmediğini, yumuşayıp yumuşamadığını test etmemiz gerekiyor. Bunu nasıl test edeceğiz? Tabii ki tadına bakacağız. Ağzımıza aldığımızda, çiğnediğimizde böyle sert gırç gırç ses gelmiyorsa, yemesi kolaysa gül yapraklarımız pişmiş demektir. Rengi de gördüğünüz gibi. Ve bu sürenin sonunda yumuşadığı zaman gül yapraklarımızı suyun içerisinden süzerek çıkartıyoruz. Tripodum olmadığı için Isparta'ya ziyarete gelmiştik. Elimle kamerayı tutarak çekimler yaptım. O yüzden bazı çekimlerde iyi gösterememiş olabilirim. Şimdi içerisine şekerimizi ilave ediyoruz. Şeker eriyene kadar karıştırıyoruz. Şeker eridikten sonra kaynamaya bırakıyoruz. Bu işlemleri yaparken mümkün olduğu kadar kısık ateşte ya da orta ateşte yapmak gerekiyor. Kapağını kapatıyoruz. Kaynamaya başladı. Kaynamaya başladıktan sonra 10 dakika daha kaynatıyoruz. Dediğim gibi altını kısıyoruz. Kısık ateşte kaynatacağız. 10 dakikanın sonunda kaynatma işlemimizden sonra tabii ki test edeceğiz. Nasıl test ediyoruz? 1-2 damla buzdolabında dondurduğum fincan altlığına damlatıyorum. Böyle güzel akışkan bir hale geldiyse artık şerbetimizin kıvamı olmuş demektir. Ve şerbetimizin kıvamı olduğu zaman da daha önce süzmüş olduğumuz ve pişirmiş olduğumuz gül yapraklarının içerisine koyuyoruz. Güzelce karıştırıyoruz. Not
Notlarıma dikkat ederseniz, tarifime dikkat ederseniz gerçekten tadı da kıvamı da çok güzel bir reçel olacaktır. 10 dakikanın sonunda içerisine limon ekliyoruz. Limon suyu ekliyoruz. Bu aşamada limon tuzu da ekleyebilirsiniz. Bu sizin tercihiniz. Daha sonra 2-3 dakika daha kaynatıyoruz. 2-3 dakikanın sonunda artık gül reçelimiz oldu. Bu aşamada da kıvam testi yapabilirsiniz. Yine dondurucuda dondurduğunuz fincan altına koyarak kıvam testini yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi böyle bir çizik attığınızda eğer hızlıca birleşmiyorsa kıvamı olmuş demektir. Ocağımızın altını kapatıyoruz. Bu aşamadan sonra isterseniz bir gece dinlendirip de kavanozlayabilirsiniz. Ama ben sıcak sıcak kavanozlamayı tercih ediyorum. Güzelce ağzını iki geri bir ileri yaparak kavanozlarımızı sıkıca kapatıyoruz. Ve ters çevirip soğumaya bırakıyoruz. Bu 600 gramlık gül yaprağından gördüğünüz gibi 2 litrelik bir de 600 mililitrelik kavanoz ve ayrıca kahvaltı için yiyebileceğimiz bolca miktarda da çıktı. Şu an akışkan, hala sıcak, soğusun ve sunum içinde bir miktar tabağa koyuyorum. Evet, şimdi ertesi gün kahvaltıda tadına bakmadan önce kızım tadım testi yaptı. Bu aşamaya kadar beni izlediyseniz videolarıma yorum yazmayı, videolarımı paylaşmayı unutmayın, olur mu? Küçücük de olsa bir yorum yazarsanız çok mutlu olurum. Gül Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Hoşça kalın. Gül tadı geliyor mu? Afiyet olsun. Ay. Güzel mi? Hı? Hı? Beğendin mi? Aman da sen, Aylin de beğenmiş. Efendim? Benim buzdolabına koyduğum gül maşası ne oldu? Senin buzdolabına koyduğun gül mayası gül şekerlemesi olmuş. Onun tarifini yapacağım.